Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri ve Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Pratik, lezzetli akşam yemeği menüsü hazırlıyorum. Etli nohut yemeği, nohutlu pilav, yalancı paça çorbası, evet kuru baklavamı şerbetleyerek menümü hazırlıyorum. Evet, tariflerimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Evet, daha önceden hazırladığım kuru baklavam var. Şerbeti için 3 su bardağı içme suyunu tencereye alıyorum ve ısıtmaya bırakıyorum. 2,5 su bardağı toz şekeri de şöyle geniş kabın içine alarak hazırlıyorum. Kuru baklamı 160 dereceli alt üst fırının alt tarafına alarak ısıtmaya bırakıyorum. Kaynayan sıcak suya şekerimi ilave ediyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerlenmemesi için şekeri karıştırarak eritmemiz çok önemli. Kaynamaya başlayınca dakika tutuyorum. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. Bir parça da limon tuzu ekliyorum. Bir parça da parlak olması için tereyağı. Evet, 35 dakika sonra kıvam aldı. Altını kapatıyorum. Fırından da ısınmış olan baklavamı çıkartıyorum. Hiç bekletmeden sıcak baklavaya sıcak şerbetimin yarısını gezdiriyorum. Kalan yarısını da 5 dakika sonra veriyorum. 1 saat dinlenmesi için kenarda bekletiyorum. ...500 gram dana kuşbaşı etim var. Düdüklü tencereye alıyorum. Şöyle üzerini geçecek kadar su doldurarak pişirmeye bırakıyorum. Üzerindeki köpüğü oluştuktan sonra toplayarak atıyorum. 500 gram akşamdan ısladığım nohutum var. Üzerini geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Ve yumuşayana kadar haşlamayı bırakıyorum. Etin ve nohutun üzerindeki oluşan köpüğü topladıktan sonra kısık ateşte haşlıyorum. Evet, nohutum çok güzel haşlanmış, yumuşacık lokum gibi. Hemen altını kapatıyorum ve süzüyorum. Evet, hiç bekletmeden hemen nohut yemeğimi hazırlamaya başlıyorum. 2 tane kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Şöyle uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine sıvı yağ gezdirerek kokusu çıkana kadar kavurmayı bırakıyorum. Evet, etimi de kontrol ediyorum. Yumuşamış. Bir yemek kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum. Birlikte kavuruyorum. Bir yemek kaşığı dolusu domates suyu ekliyorum. Birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, etil suyuyla birlikte nohut yemeğimin içine atıyorum. Haşlamış olduğum nohutu da üzerine ilave ediyorum. Evet, şöyle nohutların üzerine çıkacak kadar su ilavesi yapıyorum. Yemeğimi kısık ateşte pişirmeyi bırakıyorum. Evet, şöyle tuzunu ilave edelim. 2,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Yalancı paça çorbası için şöyle 50 gram kadar kıymam var. Üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar
pişirmeye bırakıyorum. Terbiyemiz için 3,5 yemek kaşığı un. Şöyle 7-8 yemek kaşığı dolusu da ev yoğurdu ekliyorum. Yeteri kadar su ilavesi yaparak pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Terbiyem hazır. Kıymamı şöyle tane tane olana kadar yumuşadıktan sonra kaşık yardımıyla eziyorum. Tencerenin yarısına gelecek kadar su ilavesi yapıyorum. Bir taşım kaynatıyorum. Evet, kaynadıktan sonra suyundan terbiyeyi ekliyorum. Terbiyeyi süzerek tencereye alalım. Evet, kıvamını bu aşamada ayarlayabilirsiniz. Koyu istiyorsanız daha az, cıvık istiyorsanız yeteri kadar su ilavesi yapın. Çorbam pişmeye devam ediyor. 6 diş sarımsağım var. Ezerek şöyle küçük bir tavanın içine alıyorum. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Çorbam kıvam aldı. Sarımsağı kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kokusu çıktıktan sonra kırmızı toz biber ekliyorum. Kaynayan çorbaya 2,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Sarımsaklı sosumu, yağımı gezdiriyorum. Evet, bir çay bardağı sirke ekliyorum. Karıştırıyorum. Evet, yalancı paça çorbam gerçekten çok lezzetli oldu. Az bir kıymayla sizler de deneyebilirsiniz. Nohutlu pilav için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı tartı, bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. 1,5 su bardağı suda beklettiğim süzdüğüm pirinci ekliyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Birlikte kavuruyorum. Evet, pirincim topak oldu. Gördüğünüz gibi üzerine haşlanmış nohut ekliyorum. 1 su bardağı yeterli olacaktır. Kaynayan sıcak suyu ilave ediyorum. Suyuna da çok az tuz ilavesi yapalım, daha lezzetli olur. Kapağını kapatıyorum. Şöyle kaynadıktan sonra kısıyorum. Tamamen suyu çektikten sonra altını kapatarak demlenmeye bırakıyorum. Evet, akşam yemeği menüm hazır. Evet, pilavımı da şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane oldu. Nohut yemeğim hala kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Evet, deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.